Selamlar. İsrail'in bugünkü politikaları, bugünkü uyguladığı bütün dünya kamuoyunun tepkisine rağmen kamuoyu haklılığını yitirmek pahasına uyguladığı etnik temizlikler, işte her tarafa birden yayılma politikaları e, ve bunların arka planında yer alan İsrail'in Orta Doğu'daki stratejilerin bağlamında eksikliğini gördüğüm bir konuyla ilgili video çekmek istedim. Bu eksikliğini gördüğüm konu Oded Yinon planı. Oded Yinon planı adeta İsrail'in milli güvenlik siyaset belgesidir. Misak-ı millisidir. 1982 yılında kendi yayın organlarında e, sızan, belki bir acelecilikle veya öngörüsüzlükle kendi elleriyle sızdırmış bulundukları bir plan ve 1982'den günümüze kadar geldiğimizde ve bundan sonra olayların nasıl ilerleyeceğini düşündüğümüzde bu planın ne kadar İsrail'in uzun vadeli, orta vadeli bir planı olduğunu, bir adeta milli güvenlik siyaset belgesi olduğunu zaten anlayacağız. 1982 yılında Dünya Siyonist Örgütü'ne bağlı Enformasyon Dairesi diye bir daire var. Bu daireye bağlı Kivunim adlı bir yayın organında çıkıyor bu yazı. 1980'lerde İsrail için strateji yazının adı. E, Bu Türkiye'de de ilginç bir şekilde yer bulmuyor. Yani bundan bahseden işte bir Cengiz Çandar var. Banu Avar bahsediyordu. Güncel Meydan sitesinde bazen e, değiniliyordu ama öyle çok fazla yer alan bir yazı değil, ilginç bir şekilde. E, Bu Odedinon planı özetle divide et impere, böl ve yönet, Latince deyiş. Bunun üzerine kurulu birinci basamağı bu. İkinci basamağı da Odedinon planının e, bu etnik, mezhepsel, dini, siyasi olarak böl ve yöneti yaptıktan sonra bu bir domino etkisi yaratacaktır diyor. E, Özetle o dediğinden şunu söylüyor. İsrail Orta Doğu'da bir Müslüman denizinin ortasında küçük bir devlet ve bir taraftan da işte Nil ile Fırat arası bize vaat edilmiştir. Bütün zaten İsrail'in gerek ateist gerek aşırı dinci olsun fark etmez. Bu ülküde ortaklar zaten. Nil Fırat arası bizimdir diyorlar. Ama bunu da eski Ortaçağ dünyasındaki gibi işte e, toprak fethederek işte güçlüyüm ben buraları temizlerim şeklinde yapamayacaklarını da biliyorlar. İşte malum günümüzde Gazze'de, Batı Şeria'da ilerleyemiyor. Çünkü o işte Hitler döneminden ya da Firavundan itibaren aldıkları o mağdur halk niteliğini kaybediyorlar ve zalim soykırım uygulayan bir yapıya bürünüyorlar. Bütün dünyada tepki çekiyor. Kamuoyu haklılıklarını da yitiriyorlar. Mağduriyetlerini zaten yitirmiş durumdalar. O dediğin on diyor ki e, biz Orta Doğu'daki ülkeleri etnik, dini, siyasi, mezhepsel e, bulabildiğimiz her türlü ayrılıkları körükleyerek bölelim ve küçük küçük federatif yapılar haline getirelim Orta Doğu'daki ülkeleri. Ve bu diyor zaten bir domino etkisi yaratacaktır diyor. İşte biz bir ülkede bunu başardığımız zaman bu diğerlerine de yayılacaktır diyor. E, Bu plana göre işte Suriye'nin 4'e mümkünse 5'e bölünmesi, Lübnan'ın yine 5'e bölünmesi, işte Şii bölge olsun diyor. Bizim Haddad milisleri işte İsrail'in korumasına bir bölge olsun. Sünni bölge olsun, Dürzi bölge olsun. E, Aynı şekilde Suriye'yi de bölmeliyiz. İşte Halep'te bir Sünni devletçik,
Şam'da ona düşman başka bir Sünni devletçik. Bu belki bugün konjonktüründe biri daha ılımlı İslam çizgisinde, biri daha radikal bir çizgide, belki IŞİDvari bir yapıyla. İki düşman Sünni ülke, işte kıyı kesiminde Alevi bir ülke, Golan Tepeleri ve civarında bir Dürzi bölge. Bu şekilde bölelim diyorlar. Yine aynı şekilde Irak zaten bölündü. Yıllar önce bölündü. Aynı bu plana göre. Güneyde işte Basra ve etrafında Şii bir Irak bölgesi. Orta Irak'ta Bağdat etrafında Sünni bir bölge ve Kuzey Irak'ta Musul, Kerkük, Erbil civarında bir Kürt bölgesi yapmalıyız diyor. Bunu ne zaman diyor? Ta 1982'de söylüyor. Ve diyor işte buna göre diğer ülkelerde diyor hızla bölünecektir. Mısır, Libya, Ürdün yakın hedef olarak özellikle Lübnan'a, Ürdün'e, Suriye'ye dikkat çekiyor. Bu Camp David anlaşması var. Mısır'la yaptıkları işte Sina Yarımadası'nı geri veriyorlar. Bu da önemli değil diyor. Yani bu Mısır'a, Libya'ya ve diğer ülkelere doğru yayılır diyor. Ve Suudi Arabistan, Bahreyn gibi ülkeleri de çok fazla umursamaya gerek yok. Bunlar zaten çok kırılgan bir yapıda diyor. Bunlar istikrarsız bir yapıda diyor. Böyle bir plan. Bu plandan bahseden Ralph Schunman diye bir adam var. Bertrand Russell Barış Vakfı'nın eski genel sekreterlerinden. Yine bu Ralph Schunman'ın Siyonizmin Gizli Tarihi adlı bir Türkçe'ye çevrilmiş kitabı da var. Orada da diyor ki bu İsrail'in aslında uzun vadeli bir genişleme planıdır diyor. Gash Eminim, az önce dikkat çektiğimiz başka bir videoda incelemek istediğimiz Müminler Birliği denilen yapının işte Mossad'a nasıl yön verdiğini ve işte bu yapının da domine ettiği genel siyaset anlayışıyla, genel ufukla, vizyonla bu Oded-Yinon planında birebir örtüştüğünü söylüyor. Yani kısaca bu Oded-Yinon raporu hem İsrail'in devlet olarak hani partiler değişse de o anki hükümetler değişse de devlet aygıtının, ordusunun ve özellikle Mossad'ın genel düşüncesini, egemen düşüncesini yansıttığını söylüyor. Kim? Bertrand Russell Barış Vakfı'nın eski genel sekreterlerinden Ralph Schuman denilen isim. Aynı zamanda bu plana dikkat çeken İsrail Şihak denilen bir antisyonist Yahudi var. Onun kitabı var, Yahudi Dini ve Yahudi Tarihi diye. Ona da uzunca hazırlanıp elimden geldiğince kitabın en azından ana başlıklarını yansıtmaya çalışarak o kitabı da video olarak hazırlamak istiyorum. Burada kısaca bahsedeyim. Aslında bir organik kimya profesörü. İsrail'in kuruluşunda genç, daha o yıllarda büyük bir heyecanla geliyor. Ancak birkaç yıl sonra İsrail'in nasıl bir terör şebekesine dönüşmekte olduğunu görüyor. Aslında hiç böyle İsrail'in kuruluşuna giden süreçteki gibi anlatılan vaatlerin gerçekleşmediğini, tam tersi işte bir Hitler'e dönüştüğünü, İsrail'in devlet olarak kendilerine yapılanlardan kat kat fazla zulümleri yapmaya başladığını görüp daha sonra sorgulamaya girişiyor ve İsrail'in temellerindeki inançların bunlara sebep olduğunu, yani Yahudi tarihinin ve Yahudi inancının zaten böyle bir sonuç doğuracağını, bundan başka da bir sonuç doğuramayacağını anlattığı bir eser. Ölümüne kadar
yanlış hatırlamıyorsam 1998'de falan vefat ediyor. Ölümüne kadar da Tel Aviv'de kalıyor. İsrail'in muhalif isimlerinden, anti-Siyonist isimlerinden olarak biliniyor. O da bahsediyor. Bu diyor, Oded-Yinon raporu aslında İsrail'in, bütün İsrail'in görüşüdür diyor. Hani İsrail Cumhurbaşkanlarının kalplerindeki harita. Bunlar söylüyorlar ya, bizim bir duvardaki haritamız var, bir kalbimizdeki harita var. Zaten eski ahitte de geçiyor. Bizim sınırlarımız Nil ile Fırat arasını kapsar diyor. İşte sayıyor, şuralar, şuralar, şuralar. Yani bu İsrail Şahak gibi insanların da dikkatini çekmiş bir rapor. Aynı zamanda Noam Chomsky sadece bir bilgin, aydın yönüyle değil, siyasi meselelerde de kayda değer bir insandır. O da The Guardian'daki bir yazısında bahsediyor bu Oded-Yinon raporundan. Şimdi bizim dikkat çekmek istediğimiz 1982'den günümüze kadar, 2025'e kadar bu plan gerçekten de aynen Oded-Yinon'un dediği şekilde ilerliyor veya ilerletilmeye çalışılıyor. Oded-Yinon'un planına göre işte Lübnan, Suriye daha öncelikli ama işte Irak daha önce bölünmüş oldu. Suriye'yi de yakın zamanda böldüler. Ve yine aynı buradaki tasarım gibi. İşte Alevi bölge, Sünni bölge, başka bir Sünni bölge, Dürzi bölge. Peki yani ne tesadüf ki Büyük Orta Doğu projesi de buna çok benziyor. Ya da Arap Baharı buna çok benziyor. Ya da Kadir Mısıroğlu'nun öve öve bitiremediği Büyük Orta Doğu projesi, benim projem aslında çok güzel bir şeydir, çok iyi bir şeydir. Benim projemdi, sonradan bunu Büyük Orta Doğu projesi adı altında uygulamaya başladılar. Bunu destekliyoruz. İşte bu Türkiye'nin tekrar bir Osmanlı vizyonuyla Orta Doğu'da süper güç olması demektir diye pazarladığı planla ne kadar uyumlu ilerliyor. Yine Arap Baharı bağlamında düşünürsek, Arap Baharı'nda ne oldu? İşte diktatörler devrildi. Araplar gerçekten bağımsız bir devlet yapılarına mı kavuştu? Hayır. Daha da bölündü ve bölünmeye de devam ediyor. Çünkü buradaki Oded-Yinon planındaki ana düşünce şu. Diyor ki biz etnik olarak azınlığız, işgalci durumuna düşüyoruz ve işte az bir Filistinliyi bile sahipsiz vaziyetteki Filistinliyi söküp atamıyoruz. Biz bunu eski usul işte toprakları istediğin kadar askeri gücün fazla olsun katliamlar yaparak bunu yapamayız. Bunu nasıl yapacağız? Orta Doğu'da sayısız devletçikler, Büyük Orta Doğu Projesi'nin bizimle alakalı yönü de biliyorsunuz Türkiye'de bir Kürdistan'ın kurulması. Diyarbakır merkez olacak şekilde, Diyarbakır'ın bir yıldız olabileceği şekilde BOP eş başkanlarının buyurdukları gibi. Bu devletçiklerle örülü, işte adeta Orta Avrupa gibi işte küçük küçük devletçikler var. Lüksemburg, Belçika, İsviçre vesaire. Küçük küçük devletçiklerle dolu bir Orta Doğu'da en son bir Orta Doğu Birliği'ne gitmek ve adeta bir Osmanlı vizyonuyla ama İsrail'in Osmanlı vizyonuyla eyaletlerden oluşan bir yapıyla bu Nil ve Fırat arasını İsrail'in hakimiyetini almak. Bu planın uzun vadeli konsepti. Ve az önce de dikkat çektiğimiz gibi ilk aşama böl, parçala. İkinci aşamada bunun domino etkisiyle hızla yayılması. Bunun illa savaşla değil, işte yerine göre iç savaş çıkartarak, yerine göre halk hareketleri çıkartarak, yerine göre işte bir dünya barışını tehdit diyerek, dışarıdan
bir NATO müdahalesiyle nasıl yapacaksak yapacağız, devletçiklerle örülü bir Orta Doğu haritası oluşturup bu uzun vadeli planlarımıza bu şekilde varacağız diyor. Ve günümüzde işte bunun yansımalarını görüyoruz. Mesela Büyük Orta Doğu Projesi'ne göre sınırları büyütülen tek ülke Azerbaycan. Günümüzde de ilginç bir şekilde işte Cübbeli Ahmet gibi, onun benzerleri gibi tipler sürekli bir mezhep düşmanlığı körüklemeye çalışıyor. Tıpkı Odedino'nun istediği gibi ve onun arkasındaki İsrail Devlet Aygıtı'nın istediği gibi Müslümanlar birbirleriyle etnik olarak, mezhepsel olarak bölünsünler. Adeta Safevilerin devamı olan bugün ve bizim beka sorunumuz halinde politikaların destekleyicisi olan Azerbaycan, Şiilerin devamı olarak bir Şii nefreti propagandasında hedef alınmıyor. Bunun yerine her ne kadar işte eksiğiyle hatasıyla İran temelden karşı. İşte İsrail'e füze atmaya çalışıyor. İsrail'le kanlı bıçaklı örgütleri desteklemeye çalışıyor. Amerika ile çok kötü ama bir İran düşmanlığı, bir Yemen düşmanlığı, işte Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, diğer ülkeler Yemen'e karşı bir tatbikat yapıyor. İşte bir askeri saldırı hazırlığına girişiyor ve bunlara dua ediliyor. İşte Kadir Mısıroğlu gibi, Cübbeli Ahmet gibi çizgideki insanlar. İnşallah galip gelirler. İşte inşallah Şia'yı söküp atarız filan. Yani burada dikkat çekmek istediğim, bu arada ben Şii mi değilim. Hanefi, Maturidi, Sünni Müslümanım. Burada dikkat çekmek istediğim şey, bu Oded-Yinon raporu 1982'de kendi ağızlarından bir nevi kaçırdıkları ve bugün ne tesadüf ki 2025 itibariyle sayılanların birebir aynı şekilde ilerlediği ya da ilerletilmeye çalışıldığını gördüğümüz planla çok uyumlu şekilde Orta Doğu'daki olayların geliştiğini görüyoruz. Kısaca bu şekilde anlatmak istedim. Belki ileride Oded-Yinon raporu ile ilgili daha geniş, daha böyle görsellerle, işte telif mevzuları olmazsa belki görselini de ekrana yansıtarak bir video yapabilirim. İsrail'in milli güvenlik siyaset belgesi olan, misak-ı millisi olan, ne hikmetse de o tarihten günümüze kadar pek bahsedilmeyen, İsrail'i sevenlerin ya da İsrail'e karşı olanların fark etmeksizin çok ağızlarına almadıklarını gördüğüm ya da varsa ben görmedim, gördüğüm kadarıyla bu kadar önemli, bu kadar temel bir mesele olduğu halde eksikliğini gördüğüm bir konu olarak Oded-Yinon raporu ile ilgili bu kısa videoyu çekmek istedim. Teşekkürler.